İşte ben, işte San Kuaför, işte Yusuf Yalmancı ve... Bugün sizlere pigmentasyon uygulaması yapacağız. Pigmentasyon nedir? Nasıl yapılır? Hangi boyalar kullanılır? Hangi boya kullanırsak ne olur? Bunların hepsini anlatacağız. Tabii ki kimle anlatacağız? Sevgili veliahtım, biricik adamım Muhammed Tosun. Muhammed, hoş geldin aslanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin? Bana maskemi getirir misin kardeşim? Hastayım, bu kadar delikanlıyım. Oruçlusun değil mi? Evet. Allah kabul etsin. Her daim. Amin. Arkadaşlar, bu uygulamayı kime yapacağız? Kuaför düşmanı, market açıcı arayan, YouTuber'ların en tatlısı, YouTuber'ların en güzeli, YouTuber gibi YouTuber, YouTuber'ların en cicisi. en cicisi. Seray ne haber? Hoş geldin. Seni şöyle ortamıza alalım. Nasılsın? İyiyim. Şimdi arkadaşlar bu kuaför düşmanı videosu izlensin diye saçına yapmadığını bırakmayan YouTuber'lardan Seray'ın saçlarına biliyorsunuz keratin botoks uygulaması yapmıştık. Şimdi yaklaşık bir aydır her hafta saçına evde keratin botoks yaptı. Ve şimdi saçların rengi çok aktığı için pigmentasyon yapacağız. Pigmentasyon nedir Muhammed Bey? Pigmentasyon nedir? Pigmentasyon bir doğallaştırma işlemi. Kaybedilen pigmentleri geri yükleme yani. Arkadaşlar saçın kaybettiği pigmentleri yani kendi rengi gibi olmasını sağladığımız ya da mesela hatalı boyanmış ya da hatalı balyaj yapılmış saçları düzeltirken kullandığımız sistemin adı pigmentasyon. Kendi saçının rengiyle aynı renge getireceğiz. Şimdi arkadaşlar normalde biz de boyasak çok yıpranmış saçlarda belki 3 yıkamadan sonra bile akabilir. Ama artık saçı keratin botoks yapılmış, saçın tüm mineralleri yerine getirilmiş bir saçın üstüne pigmentasyon yapmakla yıpranmış bir saçın üstüne pigmentasyon yapmak çok farklı. Pigmentasyon hiçbir şekilde saçı yıpratmaz, saçı kurutmaz ya da saça herhangi bir zarar vermez. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım. Arkadaşlar pigmentasyon yaparken tabii ki de 5 yıldır beraber olduğumuz, devamlı kullandığımız boya firmamız Kane Hair'la yapacağız. 6.1, 6.73 ve 6.71'i kullanacağız. Neden? Bu sıcaklık verecek, bu soğukluk verecek. Bu da soğukluk verecek. Ama üçünü birbirine karıştırdığında tam istediğim renk yani Seray'ın koyu kumral saç rengini yakalamış olacağım. O zaman ne yapalım? Başlayalım. Şimdi pigmentasyon nasıl uygulanır? Pigmentasyon yaparken boya, oksidan, su ve bright light fırçası. Burada şimdi dip kısmına yapmayacağız pigmentasyon. Sadece şurada bir kızarık kısım var şu kısma kadar. Ve uçları açıp bu kısmı kendi rengine çevireceğiz. Uçlarda orta kısma göre yıpranmışlık biraz daha fazla olduğu için hemen uçlarına sürmeyeceğim. Sadece dip kısmı yani kendi rengi bittiği noktasından, kendi renginin bitme noktasından orta noktasına kadar süreceğim. Sür de el alem pigmentasyon görsün. Pigmentasyonda ürünü uygularken saçın dibe yakın olan kısmına ve bitiş noktasına hat yapmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü beklediğinde burada bir hat oluşuyor. Uçlarına sürseniz dahi bu hat oradan gitmiyor. Yani pigmentasyon yapayım derken E5 yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sürdüğümüz kısım şu an renk almaya başladı. Bir 5 dakika sonra istediğimiz dip rengine gelecek. O sürede biz uçları boyayacağız. 5 dakika sonra tamamen hepsi tek bir renk olacak. Peki Diğer- neden böyle yapıyorsun?
Bunu yapmanın amacı nedir? Bunu yapmamın amacı saçın arasına tamamen girmesi. Yani içine Arada giriyor. evet, açık renklerin kalmaması. Arkadaşlar normal tarak kullanılmaz. Neden? Çünkü saç orada siz her taradığınızda pulcukları kapanacağı için saçın içine boya yani pigment yüklemeye çalışırken tarayarak kapatırsanız üstünü bu sefer akma olasılığı daha da yüksek oluyor. O yüzden lütfen boyayı yedirirken şu an Muhammed Bey'in yaptığı pigmentasyon sistemini kullanırsanız eğer taramadan yaparsanız mutlaka istediğiniz sonuca en iyi şekilde ulaşırsınız. Arkadaşlar artık finale geldik. Saçlarının pigmentasyonu bitti. Saçını yıkadık. Şimdi kurutacağız ve şekil vereceğiz. Bakalım neler yapmışız. Muhammed nasıl oldu? Vallahi hiç bilmiyorum. Aç bakalım. Korkutmayın beni. Eyvah. Eyvah eyvah. Kapat. Videoyu bitirelim. Tamam. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediyseniz beğen tuşuna, orada şurada sağda duran zili açmayı unutmayın. Kamera arkasında emeği geçen Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederim. Artistik Dijital K ile. Seray sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hep trollüyorsun. Gel. Ya, çok iyi. Yeter ki düş yakamdan aman canım Düş yakamdan. tedavi. Kime bayılıp gitmeli, son bakışlarım ya gözlerini. Sesi duyalım sesi. Karaoke istiyorum. Aa, madem karaoke istiyorsun hemen. Vallahi Merve Özbey efsane söylememiş mi? Efsane. Her zaman her şeyin en iyisini söyler. Biz nasıl her zaman her şeyin en iyisini yapıyoruz? O da her şeyin en iyisini söyler. Arkadaşlar şimdi pigmentasyonumuz bitti. Saçın bir parçasından rengi görmek için fön çektim. Şimdi bakın burada kendi saçı vardı biliyorsunuz. Buradan sonrasında açık bir saç vardı. Şimdi biz buradaki renk farklılığını aldık. Şu uç kısımlarda sanki güneşten açılmış gibi bir pozisyon yarattık. Çünkü bu en uçları çok hassas olduğu için şu dipteki ya da şu ortadaki rengi yapmaya çalışırsak kararır. Yani sizin tabirinizde siyah olmuş gibi olur. Sanki güneşten açılmış gibi herkesin saçında vardır ya. O pozisyonda saçın rengini bıraktık. Çünkü saçın en uçları daha önceki yapılan işlemlerden dolayı biliyorsunuz çok hassastı. Bu arada takipçilerin de beni öldürecek herhalde. Seni sarışın görmek istiyorlardı. Yine kendi özüne döndürdük seni. Şimdi arkadaşlar buradaki kısım şuradan yarım ton daha koyu. Neden? Çünkü hassas bölgeye pigmentasyon yaptığınızda biraz renk farklılığı olur. Ama siz bunu tabii ki görmezsiniz. Ben bile hani görmüyorum. Eğer oradan görüyorsanız diye söylüyorum. Görmüyorsanız bir problem yoktur. Bence harika oldu. Sence? Gerçi saçını daha görmedin. Hemen göstereyim sana saçını. Aa, tam dip rengi olmuş. Baksana uçları Ve da. çok doğal duruyor gerçekten. Arkadaşlar yani saçın rengini tamam. İşte ben, işte Muhammed, işte pigmentasyonun mucidi. Muhammed ellerine sağlık. Elime sağlık. Gerçekten hani beklediğimden daha da iyi olmuş çünkü hani böyle bebeklerin Çok doğal kız çocuklarının hani kız çocuklarının saçlarının uçları böyle açılır ya aynen öyle olmuş biliyor musun? Ve bir de birkaç yıkama sonra daha da iyi olur. Saçına kemik iliği maskesi yaptık. Keratin Komplex'in kemik iliği maskesi. Gerçekten efsane bir bakım. Bu tip saçlarda boyadan sonra yumuşacık. Ve normalde böyle fön çekince benim saçlarımın uçları Tırtık olurdu. Ondan dolayı şu an burada öyle bir şey yok. Keratin Kompleks araştırıyor.
Kerasu diye bir ürün çıkarıyor. Bu ürünün içinde de kemik iliği maskesi var. Gerçekten Kerasu'ya da çok teşekkür ediyorum. Şu an gerçekten saçın uçlarında hiç kırık bile yok. Saçı kurut Muhammed. Şu an dalgalı haline bile kullanabilirsin aslında. Şöyle baktığın zaman. Şurayı göstereyim. Muhammed nasıl oldu? Harika oldu. Gerçi arkadaşlar istemeyerek harika bir renk yaptık. Gerçekten biz bile çıkan sonuca şaşırdık. O zaman ne yapalım? Güzeller güzeli mankenimizi hemen buraya davet edelim. Seray. Seray seni buraya alayım. Seray nasılsın? Böyle savura savura. Aynen savursun. Çok güzel olmadı mı? Normalde saçını biraz şu şekilde kesmek ve saça point sistemiyle doku kazandırmak gerekiyor ki bu saç daha güzel dursun ama biz onu yapmayacağız. Çünkü saçı hem hassas hem dalgalı hem de uzatma evresinde olduğumuz için bunu yapmayacağız. O yüzden oradan baktığınız eğer gözünüzü rahatsız eden bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz. Nasıl oldu Seray? Ben çok beğendim. Elinize sağlık. Çok doğal duruyor her şey. Çok doğal duruyor değil mi? çok O hoşuma şey gitti, renk farklılığı gitti, kendi saçınla neredeyse aynı oldu. O zaman biz şöyle 2 adım geri çıkıyoruz, sen saçlarını gösteriyorsun. İşte ben, işte Seray. Bizim sloganımız neydi? Kıskanıyor musun? Arkadaşlar bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Yapımda emeği geçen Bana. Muhammed'e ve bana ve o güzel yüreğiyle, o sıcaklığıyla Seray'a çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de Sun Kuaför ailesi yani sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer videomuzu sevdiyseniz, sonuna kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı Beğenmeyi. ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Seray, sen kanalında ne iş yapıyorsun? Anlat bakalım. Ben de kanalımda kendin yap projeleri yapıyorum. Geri dönüşüm projeleri yapıyorum. Aslında sizin yaptığınız işle de birazcık ilintili. Biz de bir şeyleri böyle baştan yapıyoruz. Güzel geri dönüşüm projelerimiz var. Kanalın adı ne? Seray Kutsal. Seray Kutsal kanalına girin arkadaşlar. Evde kullanmadığınız birçok eşyanızı geri dönüşüm projesiyle yeniden hayata geçirebilirsiniz. Nasıl yapıyorduk? Çok çok öptüm. Kendinize cici bakın. Cici bakın. Cici.